Yaz geldi, ortalık cayır cayır yanmaya başladı. Haliyle gaming laptoplarımızda ateş atıyor. 90, 95 belki de 100 dereceleri gören laptoplar var biliyorum. Ne yapacağız bu laptoplara, nasıl soğutacağız diye YouTube'a aramaya girdin ve bu videodasın. Şanslısın kardeşim. Şimdi videoyu sonuna kadar izliyorsun ve en az 5-10 derece laptopun soğuyor ve ferahlıyor. Buna ek olarak da size çok güçlü bir laptop soğutucu önereceğim. Yani almak isteyenler bu laptop soğutucusunu alabilir. Videoya geçmeden önce analiz verilerine göre videoları izleyenlerin %99'u kanala abone değil. Bu kanalda tarafsız olarak oyuncuları ilgilendirecek oyun ve ekipman incelemeleri çekiyorum. Emeğe karşılık videoyu beğenip kanala abone olursanız sevinirim. Hadi videoya geçelim. Laptopunuz çok ısınıyorsa bunu soğutmanın bir yolu laptop soğutucuları. Peki bu laptop soğutucular gerçekten işe yarıyor mu? Size bunun cevabını oyunlar üzerinden yaptığım testlerle kanıtlı olarak vereceğim. Şimdi elimde görmüş olduğunuz soğutucuyu hem inceleyeceğim hem de soğutucuyu alırken nelere dikkat etmelisiniz onlardan bahsedeceğim. Soğutucunun modeli Rampage X-Gast. Tam adını yine ekrana yazarım. Bu soğutucuyu yaklaşık bir senedir aktif olarak bilgisayarın altında, laptopun altında kullanıyorum. Piyasadaki pahalı ve güçlü soğutuculardan birisi. Neden güçlü diyorum? Çünkü bundan önce başka markalar denedim ve hiç iyi performans almadım ve bu markaların çok önerilen markalar olduğunu bilin. Ya videonun sonunda belki isim vermem ama çok bilindik bir marka gerçekten. Aldım ve hiç memnun kalmadım. Sonra biraz araştırıp aldım ve bu soğutucudan memnun kaldım. Bir laptop soğutucusu alırken dikkat etmeniz gereken başlıklara bakacak olursak soğutma performansı tabii ki en başta geliyor. Fan sayısı ve boyutu oldukça önemli. Daha fazla sayıda ve daha büyük fanlar genellikle daha iyi soğutma sağlar. Ancak fan sayısı arttıkça ve boyut büyüdükçe soğutucunun ses seviyesi de artabilir. Bunu da göz önünde bulundur. Mesela benim bu elimde gördüğünüz soğutucuda bir tık ses olayı var. Hani yok diyemem. Yani gerçekten ses artıyor açtığım zaman. Ortamdaki ses işte o fan seslerini duyabiliyorsunuz ama oyun oynayan biriyseniz bu fan sesini çok takmazsınız. Zaten genellikle kulaklıkla oyun oynuyorsunuzdur. Çok da önemli değil. Önemli olan sizin için soğutmasıdır. Buradaki bir diğer önemli konu da fanların dönüş hızı yani RPM değeri. Kontrol edebilme yeteneği de önemli. Arkada mesela benimkinin 2 tane kontrol yeri var. Bunlardan kontrol edebiliyorum. Ya genelde en yüksek hızda döndürüyor ama bunun da olması iyi. Hem gürültü seviyesini ayarlamak için de önemli. Bazen belki çok büyük bir performans istemezsiniz. O zaman ayarlayabilirsiniz. Bir diğer önemli bir faktör de hava akışı. CFM diye ifade ediliyor bu değerde. Fanların sağladığı hava akışı miktarı soğucunun ne kadar etkili olduğunu belirtiyor bu da. Yüksek CFM değeri daha iyi soğutma performansı anlamına gelir. Bir diğer dikkat etmeniz gereken en önemli şey de boyut ve uyumluluk. Yani laptopunuz 17 inç mi 15 inç mi ona göre bir soğutucu seçmeniz gerekiyor. Mesela bu soğutucu 17.1 inç'i de desteklediği söyleniyor ama bana göre desteklemiyor. Çünkü benimki tam oturuyor zaten. Nasıl 17? 17 inç biraz taşabilir. Hani tam oturmayabilir. O yüzden bu bence 17 inçlik bir laptopa göre değil. Soğutucunun boyutu laptopunuzda gerçekten burada uyumlu olmalı. Laptopunuzu tam olarak destekleyebilecek ve üzerinde rahatça durabilecek bir soğutucu seçmelisiniz. Uyumluluk kısmına bakacak olursak soğutucunun laptopunuzun hava çıkışlarına ve bağlantı noktalarına engel olmadan çalışmasını sağlamalısınız. Bir diğer dikkat etmek isteyebileceğiniz konu desibel konusu yani ses konusu. Fanların çalışma sırasında çıkardığı ses seviyesi gerçekten önemli bir faktör. Dediğim gibi bu elimdeki model biraz ses çıkarıyor yani ses çıkarmıyor desem yalan olur. Fanların çalışma sırasında çıkardığı ses seviyesi önemli bir faktör gerçekten. Sessiz çalışan bir soğutucu uzun süreli kullanımlarda daha konforlu olacaktır. Ama daha hızlı dönen fanlar da beraberinde sesi getiriyor. Yani bunu sessiz yapabilen var mı bilmiyorum. Düşük hızlı dönen bir soğutucu aldığınızda da bu sefer soğutma performansı gerçekten hiç yani işe yaramıyor gerçekten. Ve bunu gerçekten iyi markalardan denedim yani. Çok önerilen bir model var. Herkes duymuştur bunu. Şimdi marka vermek istemiyorum. Kötülemek gibi olur çünkü. Ama herkes onu öneriyor. Çok iyi işte ve pahalı bir marka. Ama RPM değerleri çok düşük fanlarının. Ben de alıp bir denemek istemiştim o zaman. Aldım ve denedim. 1-2 derece falan anca etki etti. Ya bu kullandığım laptop soğutucusunda gerçekten bir 4-5 derece fark ediyor. Zaten oyun testlerinde göreceksiniz. Birazdan oyun testlerinde ekrana vereceğim onlarla beraber. Testleri de göreceksiniz. Bir diğer dikkat etmeniz gereken konu malzemesi ve dayanıklılığı. Plastik genelde üretiyorlar ama alüminyumları da var bunların. Alüminyum üreten. Hatta benim eski soğutucu Inca'nın bir tane alüminyum soğutucusu var. O da mesela iyi bir performans veriyor. Çünkü alüminyum olduğu için ısıyı daha iyi yayıyor ve daha güzel bir soğutma sağlayabiliyor. Plastik soğutucular tabii daha hafif olduğu için taşınması kolay ve size daha az dayanıklılıkla birlikte geliyor. Bana göre en önemli özelliklerden birisi ayarlanabilirlik. Bu laptopta 2 tane ayak var. 2 tane ayarı var. Bir alçak bir yüksek ayarı var. Yükseklik ve açı ayarları laptopunuzu daha ergonomik bir şekilde kullanmanızı sağlıyor. Bir diğer özellik de mesela ekstra USB portları olması. USB bağlantı noktası sayısını arttırabilirsiniz. Bu da hani ek USB port demek. Zaten laptoplarda en fazla 4 vardır herhalde. Onun üstünde bilmiyorum koyan var mı? Benimkinde 3 tane var. En fazla 4 var diye biliyorum. Bu oldukça önemli yani ekstra USB portu, ayarlanabilirlik ve ek olarak da LED aydınlatma tabii ki yani olmazsa olmaz RGB. Herkes istiyor RGB aydınlatma. Görsel olarak hoş, gözünüze hoş gidebilir. Ama bunun mesela RGB aydınlatmaları da çok saçma gitmişler. Fanların
fanların içine koymuşlar. Fanlar zaten görünmüyor ki, laptopun altında kalıyor. Ama diğerinde kenarında malarında olsa gözümüzü de alabilirdi, bilmiyorum. Yani böyle bir led koymuşlar buna da. Böyle bir tasarım yapmışlar. Evet, gelelim asıl meseleye. Fiyat ve marka güvenilirliği. Bildiğim bir marka var mı falan diye şimdi yorumlarda çok gelecek. Ya şu an bu kullandığım soğutucudan memnunum ama sevmediğim yanları da var. Sevmediğim yanı ne? Ya ergonomisi pek hoşuma gitmiyor. Böyle bilgisayarı koyduğun zaman üstünde böyle bir rahat edemiyorum mu diyeyim, ne diyeyim. Gördüğünüz gibi şu an bu şekilde kullanıyorum ben. Yani normalde ayakları da var. Ayaklarını kaldırıp da bilgisayarı aslında oraya yaslayabiliyorsunuz ama çok geride kalıyor. Zaten laptopun ekranı da küçük. Hani dibine de girmek istemiyorum. Oyun da oynuyoruz. İşte bir şeyler yaparken falan ya da başka bir video edit yaparken falan. Bu ayaklarını çok geriye yapmışlar. Benim laptopun altında böyle uzun plastikler var. Hani o masada kaymasın diye bir kauçuk koyuyorlar ya. Onlar uzun olduğu için bu ön tarafta çıkıntısı var ya, oraya ben yaslayabiliyorum. Orada kullanabiliyorum. O yüzden bence eksi bu yani. Çok güzel bir tasarım yok bu soğutucunun. Gerçekten hani şeyini çok beğenmedim. Hani dedim ya, başka pahalı bir marka almıştım. Onun mesela şey çok güzeldi. Hem büyüktü hem ayarlaması falan daha iyiydi. Bir sürü kademesi vardı falan. Onun şeyi daha iyiydi o konuda. Fiyata gelecek olursak, bütçenize uygun bir soğutucu seçerken kalite ve performans açısından tatmin edici bir ürün bulmak gerçekten önemli. Ne kadar bütçeniz var bilmiyorum. Şu an bir sürü insan izleyecek bu videoyu. Çok elzem değil aslında. Yani soğutucu olsa da olur, olmasa da olur. Eğer bu paralar sizin için çok önemliyse, şimdi ne bileyim, gidip de kötü bir soğutucu da almayın. Ne bileyim, böyle hani dandik soğutucular var gerçekten. Özellikle fan hızına çok dikkat edin. Fan dönüş hızı gerçekten çok önemli. Bu benimkinde 2000 küsür işte. 2000 yazarım ekrana, bilmiyorum. Ama gerçekten fanları çok hızlı dönüyor. Zaten soğutmayı sağlayacak şey o hızlı dönen fanlar olduğu için hani gidip düşük RPM hızlı dönen soğutuculara boşuna para vermeyin. Yani alabiliyorsanız gerçekten biraz fiyatı yükseltmeniz gerekiyor. Yani bu civarlara çıkmanız gerekiyor. Hani bir 1000 lira civarlarına, 800 ya da 900 o TL'lere, o civarlara çıkmanız gerekiyor. Gidip böyle 200-300 liralık soğutucular almayın. Ya illa ki yine ferahlatır bilgisayarınız ama hani yüksek performans istiyorsanız bu soğutuculara boşuna para vermeyin. Zaten bir yerden sonra onlar bozuluyor. Gerçekten çok dandik oluyor ucuz laptop soğutucuları. Bilindik markalar, yani marka veremem. Özelden Instagram'dan yazarsanız veririm. Buradan vermek istemiyorum. Şimdi YouTube burası, belli olmaz. Gelir bir marka bir şey der, telif atar, bir şey atar. Uğraşmayalım. O yüzden Instagram'dan takip edebilirsiniz. Oradan insanlarla konuşuyoruz. Bana yazan çok kişi oluyor. Teşekkür ederim. Hani bana danışıyorlar. Nasıl yapalım? Ne, şu bilgisayar alacağız, bu bilgisayar alacağız. Instagram'da dediğim gibi özel mesajdan müsait olunca yazıyorum. Oradan danışabilirsiniz. Bu olur mu, şu olur mu diye. Yardımcı oluruz. Sıkıntı yok. Ya fiyat konusu böyle. Dediğim gibi çok elzem değil. Almayabilirsiniz. Alabilirsiniz. O neden alıp almamaz gerektiğini de videonun sonunda yine söyleyeceğim. Bu anlattığım faktörlere dikkat ederek ihtiyaçlarınıza en uygun laptop soğutucuyu seçebilirsiniz dediğim gibi. Ve bu gerçekten hani laptopunuza güzel bir ısı, yani 5 derece, 5 ila 10 derece oyundan oyunda da değişiyor böyle. Ağır bir oyunda çok bir fark yaratmaz. Ne bileyim, bir Forza'da, RDR'de yine bir 4-5 derece etki ediyor ama soğutucunuz gerçekten iyiyse, gerçekten iyi bir soğutucuysa 4-5 derece gerçekten fark eder her oyunda. Yani zaten hafif oyunlarda daha çok 10 derece, belki 15 derece fark eder. Evet dostlar, şu an oyunların soğutuculu ve soğutucusuz hallerini görüyorsunuz. Ben bir yorum yapmayacağım burayla ilgili. Değerleri siz ekranda görüyorsunuz. Soğutuculu değerler böyle, soğutucusu değerler böyle. Euro Truck'ın bu arada ayarları full artı full de yani. İki oyunun da ayarları full artı full açık yani. Hepsi ultra ayarlarda. Forza'da sadece DLSS desteği açık. DLSS de kaliteli de. Soğutuculuğu ve soğutucusuz halleri oyunların bu şekilde. Buna göre bakıp hani soğutucu alır mısınız, almaz mısınız karar vermek istiyorsanız ona göre bir karar verirsiniz. Yine fikir söylemeyeceğim dedim ama yine söylemek istiyorum. Gördüğünüz gibi hani soğutucu olduğu zaman gerçekten bir serinlik sağlıyor ve daha stabil sıcaklıkta kalmasını sağlıyor. Gördüğünüz gibi mesela Euro Truck'ta 90'lara çıkan işlemci burada 83'lerde falan çalışmaya devam ediyor. Arada tabii yine 90'ları falan görüyor. Nadir de olsa. Ama genel olarak 80 derecelerde, yani 80 civarlarında, 85'lerde o civarlarda çalışıyor. Ama soğutucu kapalı iken gerçekten 96'lara kadar çıktığını siz de görüyorsunuz. Yani ona göre bir karar verip kendiniz alıp veya almama kararı yine size kalıyor tabii ki. Forza'da işlemciye çok faydası olmadı soğutucunun. Onu neden anlamadım. Demek ki orada gerçekten ağır bir oyun olduğu için gerçekten işlemci, bilgisayar bile zor soğutuyor olabilir. Yani ultra'da aslında oynamamak lazım. Makineyi yakacağız yani bir gün. Evet, değerler bu şekilde. Bu kısmı da eklemek istedim. Az önce dedim ya, soğutucu almak çok elzem değil gerçekten. Böyle bir paranız yoksa boşuna almayın falan. Öğrencisinizdir falan filan. Neden böyle diyorum? Eğer bilgisayarınızın bakımlarını çok güzel yaptırırsanız, ne bileyim, senede mesela 3 kere bilgisayarın bakımlarını sürekli yaptırıyorsunuz ya da kendiniz biliyorsunuzdur, temizliyorsunuzdur. Termal bakımlarını yapabiliyorsunuzdur. Gerçekten soğutucuya ihtiyacınız yok. Zaten bilgisayar kendini soğutabiliyor. Yani bakımı tamsa kendini gerçekten iyi bir şekilde soğutabiliyor. Zaten bunu mühendisler bu şekilde ayarlıyor. Kendini soğutmazsa yani nasıl oynayacaksın bunda oyun? Bu da böyle bir konu. Dediğim gibi bakımlarını aksatmayın. 2 kere, yılda en az 2 kere termal bakımlarını yaptırın. İyi bir soğutma istiyorsanız bunları yapmak zorundasınız. Dandik termal macunlar kullanmayın. Piyasadaki iyi macunlar var. Onlara bakın, araştırın, onları alın, sürün. Ya da servise yaptırıyorsanız kutusuna koyun, işte bununla yapın falan deyin. Onu sürsünler, yani iyisini kullansınlar.
bunlar. Gerçekten dandik kullanabiliyorlar şeyden kaçmak için, maliyetten kaçmak için. Benimkinin mesela bakımı çok gecikti. Bilgisayar, laptopu incelediğim videoda da söylemiştim. Bu Excalibur bilgisayar var bende. Onun incelemesini çektik. İzleyenler için kartlardan bulabilirsiniz. Benimkinin gerçekten bakımı çok geç. Yakın zamanda yapacağım ama fırsat bulamadım. Belki de 8-9 ay oldu yani bakımını yapmayalı. Laptop ağlıyor şu an. Hem tozlandı hem de macun kurumuş olabilir. Hissettiriyor zaten. Bakalım, halledeceğiz bir gün. Son olarak şunu da söyleyip videoyu kapatmak istiyorum. Yani en etkili yol aslında sıvı metal ile soğutma sağlamak. Bunu Excalibur videosunda birkaç arkadaş da yazdı. Sıvı metal yap, sıvı metal yap. Sıvı metalin ben de biliyorum gerçekten işe yaradığını ama hem riskli hem de pahalı bir yöntem. Yani biraz maliyetli bir yöntem. Hem de yapması böyle uzman bir kişi tarafından yapılması gerekiyor. Yani yalan yok. Ben daha önce sıvı metal uygulaması yapmadım. Termal macun falan yaptık ama sıvı metal gerçekten riskli ve pahalı bir işlem. Ama gerçekten süper bir soğutma performansı sağlıyor. Ben de internetten testlere baktım. Yani neredeyse bir 10 derece falan aşağı çekiyor yani ısıları. Eğer gerçekten bütçeniz varsa kesinlikle sıvı metali tercih edin. Yani sıvı metal riskli bir işlem olduğundan dediğim gibi uzmanlardan yardım alın. Hani bilgisayarınızın servisine sorun, ne bileyim hangi markaysa artık arayın, sıvı metal yapıyor musunuz, uygulayabiliyor musunuz gibi sorun. Kendiniz alın ya da onlara yapabiliyorsa onlara aldırın. Yani servis yapabiliyorsa onlar yapsın. Ya da siz alın kendi, yani kalitesini alın, yine kalitesini koyun. Servis şimdi gidip yine dandini falan kullanır. Alın koyun. Sıvı metal ben gerçekten öneriyorum. Sıvı metal en iyi soğutmayı sıvı metal sağlar kardeşim. Bununla ilgili de internetteki testlere bakabilirsiniz. Gerçekten en az 10 derece. 90'da çalışıyor genelde gaming laptoplar. Yani termal macun kullanılan tüm laptoplar ağır oyunlarda 90'ın altını görmez kardeşim. Yani 95 hatta. 95'in bile altını görmeyebilir. Hani 80'lere falan düştüğünü gördüm ben bu sıvı metali kullanan kişilerde. Evet, dediğim gibi video bu kadardı. Laptopunuz ısınıyorsa bu video size gerçekten yardımcı olacaktır. Yapabileceğiniz bir sürü yol gösterdim size. Sıvı metal dedik, soğutucu dedik ve termal bakımlar dedik. Bunları yaparsanız gerçekten bir 5-10 derece en az, yani en az bir 5-10 derece fark edecektir. Sıvı metal yaparsanız zaten bayağı bir fark eder. Bunlara dikkat edin. Evet, söyleyeceklerim bu kadar. Yine atladığımız bir yer olursa ya da aklınıza takılan bir soru olursa bana yorumlarda belirtin. Cevaplıyoruz zaten, hemen, sıkıntı yok. Burada bir dayanışma içindeyiz. Herkes birbirine yardımcı oluyor yorumlarda, fark ettiyseniz. Böyle bir ortam yaratmaya çalışıyorum. Yaklaşık 1 senedir. Siz de buraya ortak olmak isterseniz, destek olmak isterseniz videoyu beğenip arkadaşlarınıza önerebilirsiniz. Ve kanalda da abone olursanız çok makbule geçer. Özel sorularınız için de Instagram'a gelin. Instagram hesabım var. Burada da takip edin. Cevaplıyoruz soruları falan. Şu bilgisayarı alalım, şu mouse alalım mı? Ya burada oyuncuların kazıklanmaması için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. Şimdi diyeceksin ki yapıyoruz diyorsun. Kimsiniz? Kardeşim biz bir ekibiz falan diyormuş. Ya var, arkadaşlar var. Onlara da danışıyoruz. Hani kendim de yapıyorum. Sıkıntı yok yani. Yapabilirsiniz, danışabilirsiniz. Çok uzattım, neyse. Videonun sonuna gelelim. Diğer videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.